Merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Esra. Bugün seninle bu güzellikleri yapacağız. Kızım kreşe başladı. Kreşte her hafta cuma günleri anne günü, yani her hafta bir anne bütün çocuklar için yiyecek pişirecek. Bu hafta da bana düştü. Öncelikle meyve suyunu da hazır almak istemedim. Meyve suyunu da kendim yapmak istedim. Bunun için de erik satın aldım. Şu an tam mevsimi ve en güzel zamanları. Erikleri çekirdeklerinden ayırdım. Gelişi güzel doğradım. Tencereye aldım. Üzerine 2 litre kadar su ekledim ve kaynamaya bıraktım. Erikler yumuşayıp kendilerini salınca blenderdan geçirdim. Blenderdan iyice geçirdikten sonra da içerisine şekerini ve limonunu ekleyeceğim. Şeker ve limonu ekledikten sonra tadına bakıp tamam olduğuna karar verip daha sonra tekrar ocağa alıyoruz. 1-2 taşım daha kaynatınca rengi biraz daha farklılaşıyor. Ondan sonra da ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Tam da bu esnada eğer istiyorsanız kaynar kaynar kavanozlara doldurup kapaklarını sıkıca kapatıp ters çevirirseniz dilediğiniz zaman çocuğunuz için meyve suyu hazır etmiş olursunuz. Ben kızım için kayısı ve erik yaptım. İnşallah şeftali de, güzel bir şeftali de bulursam ondan da yapacağım. İkinci kere kaynattığımız zaman üstü hafifçe köpükleniyor. Bu şekilde köpükleri aldım ve daha sonra da ocaktan alıyorum. Şimdi de keki yapıyorum. Bu arada ben bunları akşam yaptım. Sabahleyin 8 gibi kreşe götürmem gerekiyordu. Bu yüzden akşamdan ön hazırlığımı yaptım. Geri kalan kısmını da sabah tamamladım. Keki de akşamdan yapmanın herhangi bir sakıncası olmadığı için akşamdan yapmayı tercih ettim. Kek için şeker ve yumurtayı düşük devirde 1-2 dakika boyunca çırpıyoruz. Çok fazla çırpmaya gerek yok. Hatta isterseniz hiç mikserleriyle uğraşmayıp sadece el çırpıcısını da kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine yağını, sütünü, kakaosunu ekliyorum ve benmari usulü eritilmiş çikolata ekleyeceğim. Siz isterseniz kahvaltılık sürmelik çikolata da kullanabilirsiniz. Bütün miktarları aşağıya yazıyor olacağım. Oradan bakıp alabilirsiniz. Bazen burada seslendirme yaparken miktarları unutabiliyorum. Buradan söylerken de aşağıda yazdığım tutmazsa sizin kafanız karışabiliyor. O yüzden net miktarları mutlaka aşağıya yazıyor oluyorum. Oradan bakıp alabilirsiniz. Un gibi kuruları eklemeden önce şöyle güzelce bir tur karıştırıyorum. Yine dediğim gibi düşük devirde ve birkaç kez. Daha sonra içerisine unu, vanilyayı ve kabartma tozunu eleyerek ekleyeceğim. Bu arada bu yaptığım 2 ölçü. Ben sınıf mevcudiyetini düşünerek 2 ölçü yaptım. Toplamda 24 adet kek elde ettim. Eğer siz daha az yapmak istiyorsanız aşağıya yazacağım ölçüyü yaparsanız 12 tane kadar kek elde edersiniz. O zaman tek ölçü yapmış olursunuz. Bu arada benim yaptığım gibi kakaoyu önceden değil de unla eklerseniz daha iyi olacaktır. Eğer topaklar varsa kakaonun içerisinde sonradan ağza gelebilir. Benim kakaomda öyle bir sıkıntı yok ama eğer sizinkinde varsa eleyerek eklediğinizde bu sorunu egale etmiş olursunuz. Kek kalıbımın kusuruna bakmayın lütfen. Çok uzun yıllardır kullandığım bir kalıp. Bu yüzden de biraz yıpranmış durumda. Zaten kağıt kullandığım için çok da bir sıkıntı olmuyor bence. Kağıt kapsülleri kalıba yerleştirdim ve her birini üzerinden bir parmak boşluk kalacak şekilde dolduruyorum. Çok fazla yarım olacak şekilde değil de bir parmak boşluk kalacak şekilde doldurursanız çok daha pofidik ve güzel görünen kekler elde edersiniz. Bunların hepsini ekledikten sonra dilerseniz bu esnada da içerisine veya üzerine damla çikolatalar, parça çikolatalar ekleyebilirsiniz. Ben üzerine kırıntı yapacağım şimdi. Kırıntı hamuru için dolaptan soğuk bir şekilde çıkardığım yağı rendeliyorum. Üzerine şekerini ve ununu ekleyeceğim. Parmaklarımla şöyle bir karıştırıp kum gibi bir kıvam elde edeceğim ve daha sonra onu kaşık yardımıyla keklerin üzerine dökeceğim. Ama eğer isterseniz bu esnada kırıntınızın içerisine farklı şeyler de ekleyebilirsiniz. Fındık kırığı, badem kırığı gibi veya damla çikolata gibi. Ben olabildiğince sade bırakmaya çalıştım. Fırını önceden 175 dereceye ayarlamıştım. Kabarıp çatlayana kadar pişiriyoruz. Daha sonra da kürdan testiyle çıkıp çıkmadığına bakıp fırından alıyoruz. Çok fazla sürmüyor. 20-22 dakika arası pişiyor. Ama yine de gözünüz fırında olursa iyi olur. Zaten kabarıp çatladığında piştiğini anlarsınız.
Poğaça hamurunu da akşamdan yoğurup buzdolabına alacağım. Sabahleyin işlemlerin devamını yapacağım. Bu arada eğer vaktiniz olacağını düşünüyorsanız hamuru aynı gün yapıp aynı gün pişirmenizi öneririm. Ben buzdolabı mayasını çok mecbur kalmadığım sürelerde kullanmıyorum. Çünkü gerçekten normal mayayla aynı değil gibi geliyor bana. Hamurun kıvamı normal mayadan biraz daha farklı ve tat olarak da biraz daha farklı geliyor bana. Bu benim tamamen kendi düşüncem ve ben kendi düşüncelerimi sizlere aktarmak için buradayım bence. Buzdolabında mayalandıracağımız için sütümüz ılık değil, normal oda sıcaklığında veya buzdolabı soğukluğunda olabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şekeri, tuzu, sütü ve 2 tane yumurta akını güzelce karıştırıyoruz. Mayayı ekliyoruz. Ondan sonra içerisine yavaş yavaş un ekliyoruz. Bu arada 2 tane yumurta akı eklememizin sebebi sarıları sabahleyin poğaçamıza sürecek olmamız. Mayalı hamurlar her zaman çok yoğrulmayı severler. İyice özlü özlü yoğuruyoruz. Biraz yoğurup hamur kıvamlandıktan sonra da yağını ekleyip biraz daha yoğuracağız. Sonradan yağ ekliyor olmamız hamura biraz daha farklı bir kıvam verecektir. Unuttuğumdan değil. Bu poğaça için gerekli olan bir işlem. Hamuru güzelce yoğurup kıvamlandırdıktan sonra üzerini örtüyoruz ve buzdolabına kaldırıyoruz. Sabah uyanır uyanmaz buzdolabından aldım, kenara koydum. Biraz oda sıcaklığına gelmesini sağladım. Daha sonra da açma işlemlerini gerçekleştirdim. Ve evet diyorum, doğdu güneşim. Son zamanların gözde esprisini de yapayım dedim. Hamur unlanmış tezgaha alıyorum. Daha sonra olabildiğince dikdörtgen ve daha şekli düzgün nispeten bir hamur elde etmeye çalışıyorum. Bütün hamuru beraber açacağım. Bu tek tek bezelere ayırıp tek tek şekillendirdiğimiz bir poğaça şekli değil ama muhteşem bir şekli var. Ben sabahleyin yetiştirebilmek için çok acele ettim. Şekiller tam istediğim kadar güzel olmadı benim, ama sonradan size söyleyeceğim püf noktalarına uyarsanız sizinkiler daha güzel olacaktır. Hamuru 3 parmak genişliğinde kesiyoruz. Daha sonra boyundan 2'ye bölüyoruz. Bu poğaçayı size peynirli öneririm. Bence peynirli çok daha güzel ve lezzetli olacaktır. Ama dediğim gibi çocukların peynir sevmiyor oluşu çoğunun sıkıntı çıkaracak olacağını düşündüğüm için patates kullandım. Kızımın da özel isteği olduğu için kırmadım. Ama ben her zaman poğaçayı kıymalı ya da peynirli daha çok severim. Şeritlerin üzerine harçları yayıyoruz. Benimki kadar bol kepçe yaymayın. Sonra geri çıkarmak zorunda kalırsınız. Çünkü hamurlar kapanmıyor o zaman. Ve o zaman açılma da yapabiliyor. Biraz daha uzun bir şekilde peynir veya iç harcı içerisine koyup hamuru iyice kapatın lütfen. İyice çimdikleyin. Hiçbir şekilde açılacak şansı olmasın hamurun. Ben patates bol bol koyup sonra kapatmaya çalışınca aralara patates sıkıştı. Her ne kadar kapatmaya çalışırsam çalışayım, pişince o patatesler hamurun ayrılmasına sebep oldu ve şekil bozukluğu oldu. Dediğim gibi benim yaptığımı yapmayın. Söylediğimi yapın. Çok daha güzel poğaçalar elde edeceksiniz. İçleri koyup bu şekilde kapatınca üzerinden hafifçe bastırıyoruz. Biraz daha yassılaştırıyoruz. Ve her bir şeridin ucunu 3 parça olacak şekilde kesiyoruz. Ve hepsini örüp bu şekilde üzerine kaplıyoruz. En ucunu da poğaçanın alt tarafına gelmesini sağlayıp alttan iyice biraz çimdikleyip yapışmasını sağlıyoruz ki pişerken oradan açılma yapmasın. Poğaçalara şekillerini verdikten sonra tepside 20-25 dakika boyunca sıcak havalarda mayalandırıyoruz. İyice kabarıp şişince
yumurta aklarını bildiğiniz gibi hamurun içerisine koymuştuk. Sarıların üzerine de 2 yemek kaşığı süt ekledim. Biraz çırptım ve dikkatlice hamurun sönmesine izin vermeden her tarafına denk gelecek şekilde sürüyorum. Fırını 175 derece ayarda ısıttım. Çok da fazla ısınmasına gerek yok. Hatta hafifçe orta sıcaklıkta olursa biraz daha hamurun kabarmasına müsaade edecektir bu ısı. Çok sıcak bir fırına birden verirseniz mayalı hamuru kabarması olmadan hemen üzeri kızarıp içi hamur kalacaktır. 20-25 dakika arası pişti benim poğaçalarım. Siz dilediğiniz kızarıklığa gelinceye kadar pişirmeye devam edebilirsiniz. Ve tariflerim bu şekildeydi. Umarım denersiniz ve umarım sevmişsinizdir. Bu arada eğer hala abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Yine gönül rahatlığıyla deneyeceğiniz 3 tane çok güzel tarif bıraktım buraya. Deneyeceğinizi umuyorum, yorum yapacağınızı umuyorum ve aşağıda sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve lütfen takipte kalın.